Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük küçük herkesin bayılacağı muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1,5 bardaktan biraz daha fazla süt kullandım. 1 bardak ılık su kullanıyorum. 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. 2,5 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı kadarını dibinde bırakıyorum. En son hamuru toparlarken kullanıyorum. Çok fazla un eklemesi yapmamak için. Yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. İlk etapta yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur toparladım. İstediğim kıvama geldi. Bu aşamada yağını da verdim. Hamuru biraz yoğurup toparladıktan sonra damla çikolatalarını da bu aşamada ekliyorum. Biraz un ekleyerek karıştırıyorum. Yarım yemek kaşığı kadar un serpiştirdim. Yaklaşık 150 gram kadar damla çikolata kullanıyorum. Kendi damak tadınıza göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız o kadar kullanın. Hamuru yoğuruyorum. İyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum, ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Spatula yardımıyla kenarlarını da düzeltiyorum. Streçle kapatıp kalınca bir sofra bezi sarıyorum. 1 saat kadar mayalandırdım. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için maya tadı ve maya kokusu gelmemesi için mutlaka havasını almanız gerekiyor. Streçi çıkartıyorum. Elimi çok az yağladıktan sonra hamurun havasını alıp toparlıyorum.
Bu aşamada ben un kullanmıyorum. Poğaçanın biraz daha yumuşak düşmesi için. Tezgahıma biraz sıvı yağ serpiyorum. Hamuru toparladıktan sonra göz kararı olacak şekilde parçalar ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Poğaçalarınızı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Pişirme süresini ona göre ayarlayabilirsiniz. Poğaçaları yuvarlak beze şeklinde yapıyorum. Dilediğiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Çok az elimi sıvı yağ ile yağladım. İsterseniz gözünüze az geliyorsa içerisine de damla çikolata veya sürülebilir çikolata kullanabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerlerine yumurta sarısına çok az süt karıştırdım. Dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yumurtanın sarısı biraz büyüktü. Eğer kullandığınız yumurta küçükse 2 adet yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde sürüyorum. Biraz sıvı kıvamda olduğu için ister istemez biraz kenarlardan dökülüyor. Daha kıvamlı hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirdikten sonra derecesini 150 dereceye çekiyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Damla çikolatalı poğaçalar fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardılar. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Kesinlikle hamurlaşma yok. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.